Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ali ile yatak topluyoruz, hatta Üzüm'le. Üzüm Efendi kaldığı örtünün altında oyun oynuyor babasıyla. Bak, bak. Mırlıyor değil mi bir de? Ya bıdık çocuğum benim. Bıdık çocuğum benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Şöyle toplayalım yatağı dedik beraber. Ben yatağın o tarafına bu tarafına dönene kadar işler halledelim. Az koyduğu yastığa bakın arkadaşlar. Düzgün koysana onu. Ters ya öyle. Öyle mi? Öyle. İyi. Aynı mı? Heh, şimdi oldu. Eline sağlık. Örtü mahvoldu örtü. Örtü mahvoldu. Yatak topladık. Yatak topladık sözde. Heh. Bak ya. Tamam haydi tamam. Düzeltin örtüyü. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam hadi kalk. Düzelt. Kalk. Üzüm kalk. Sen duramıyorsun ki Üzüm dursun babası. Hadi gidelim. Geliyor peşinden. Çağır bakalım. Halıyı kaydırdı gitti. Güne hızlı başladık. Göster atma. Evet, Gel. Atayım da bunu. Şöyle arkadaşlarım güne hızlı başladık. Alişim evi süpürürken birdenbire Sıcaktan çürümüş. limonun çürüdüğünü gördü. Meyve çanağında. Dedi ki limon çürümüş. 3 gün önce almış bir de bunu. Yani 3 günde nasıl bu derece çürüyebildi? Altında çürüktür belki de. Yok. Orada başlamış demek ki bu çürüme yani. Olabilir. Şimdi bak. Buraya gitmiş ya. At gitsin ne yapalım. Nasipten çıkana Kullanırız yapacak bir ya. şey yok. Kullanırız ya. Aynen. Satacağız tabii. Yine montu var ben yanına. Montunu al tabii. Bu havaya güven olmaz. Mart ayı öyle. Mart ayı, dert ayı. Evet. Mı? Dert ayı mı? Vergi ayı. Vergi ayı mı? Esnaflar için vergi ayı diye biliyorum ama. Senin için benim için ne ayı? Senin için fark etmiyor. Bahar ayı. Bahar ayı. Gözlüğünü düzelt canım. Gözlüğünü ters takmışsın. az bir bak. Bizim için bahar ayı mı? Ne ayı? Mart ayı. İyi bakalım hadi. Ali Bey balığa gidiyor arkadaşlarım. Sündür. Tutamam. Babası onu da götür. Erkek erkeğe gidin. Takılın balık tutun. Hah. Hadi güle güle rast gelsin. Hadi bay inşallah. Dur oğlum kucakta da durmuyor. O da gidecekti işte. Teyzeleri. Bebeğim ya. Gitti mi oğlum baba? Gel annem. Gel gitsin o gitsin. Günlerdir balık hayali kuruyor. Gitsin anne. Gitsin. Senin döktüğün toprağı süpürdü nasıl olsa. Yaramaz Üzüm. Çiçekten sürekli toprak döküyor arkadaşlar. Şu oyuncağıyla oynuyor ya şununla. Bunu buraya çiçeğin dibine atıveriyor. Oradan çıkaracağım der. Böyle işte. Çıkaracağım derken de ne oluyor? Toprak oluyor her yer. Minnoşum. Kılıç çiçeğimi buraya getirdim ben sözde. Azıcık ışık alır toparlar belki diye ama gidiyor elden gidiyor arkadaşlar. Neyse bakalım. Bir güne daha başladık. Ben şöyle bir hızlıca ortalığımı toparlayayım da geleyim karşınıza. Yeliz bacanız geldi karşınıza güzel arkadaşlarım. Şöyle bir bağdaş kurayım. Sonra sizinle biraz böyle birazcık uzun konuşmam gerekecek arkadaşlar. Çünkü anlatmam gereken, detay vermem gereken önemli konular var. Nasıl? Lafa nereden gireceğimi bilmiyorum. Size kendimi düzgün aktarabilecek miyim? Düzgün ifade edebilecek miyim? Bilmiyorum. Hazırlıklıyım. Ondan sonra hani böyle ince detaylara girerek anlatmam gereken bir durum var arkadaşlar. Önce şunu söyleyeyim. Bugün ayın 14'ü. Ben bu videoyu çekerken ayın 14'ü. Siz ayın 15'inde izleyeceksiniz. Ayın 15'i, Mart'ın 15'i benim doğum günüm arkadaşlarım. Bugün doğum günüm. Gününü de kutlayalım sizlerle beraber. Şimdiden yapacağınız bütün güzel, kıymetli yorumlar için
tebrik yorumları için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'ım iki cihanda da yüzünüzü güldürsün. Hiç dara zora düşürmesin sizleri de bizleri de inşallah. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben doğum günümde size en büyük hayalimi anlatmak istiyorum. Hani açıklamak istiyorum. Gerekçelerimi açıklamak istiyorum. Nedenlerini açıklamak istiyorum. Anlatmak istiyorum. Yani en büyük hayalime geçmeden önce şunu söyleyeyim. Hani hep siz bana şey diyorsunuz, böyle babamın hastane peşinde ben koşturuyorum. İşte köye gidip yardım etmeye çalışıyorum. Her şeyleriyle ilgilenmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yapabildiğim kadar. Keşke çok daha fazlasını yapma imkanım olsa. Diyorsunuz ya 8 kardeşiz dedin Yeliz'cim. Hep sen koşturuyorsun diyorsunuz. Yani sizden gelen yorumlara da açıklık getirmek istiyorum. Yeni gelen arkadaşlarım da var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk kez izleyen, yeni keşfeden, daha önce keşfetseydim diyen, güzel güzel yorumlar yapan güzel arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Destekleriniz çok kıymetli. Bundan sonra çok daha kıymetli olacak. Babamın 8 tane çocuğu, annemin 2 tane çocuğu var arkadaşlarım. Babamın acı bir hayat hikayesi var. Ben bunu daha önce anlatmıştım. Şimdi hiç bilmeyen, yeni gelen arkadaşlarım için tekrardan kısaca özet geçmek istiyorum. Benim babam ilk evliliği, babamın başından 3 evlilik geçti arkadaşlar. Annem 3. eş diyebilirim. Babam ilk evliliğini yaptığında 3 tane çocuğu oluyor. Eşi 4.'ye hamileyken babamın abisinin oğlu yani yeğeni tüfekle, yanlışlıkla, kaza kurşunuyla Habibe annemizi ne denir işte, Habibe annemiz hayatını kaybediyor. Karnı burnunda 4. çocuğuna hamileyken hayatını kaybediyor. 3 tane çocuk ortada kalıyor. Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimizle beraber. O 3 tane çocuğun bir tanesini dayısı alıyor. Ablamı dayısı alıyor. Kardeşimin yerini alacağım, büyüteceğim diyor. Diğer 2 tanesini büyükannem, babaannem, babamın annesi alıyor ve onun yanında büyüyorlar, büyümeye başlıyorlar. Sonrasında babam bir evlilik daha yapıyor. Onunla Fransa, Almanya geziyor, çalışıyor oralarda. Sonra Türkiye'ye geri geliyor. Sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan Ordu'ya geliyor, köye geliyor. Köyde duramıyor, anlaşamıyorlar. Böyle boy boy 3-5 yaşlarında olduğunu düşünün çocukların. 3 tane çocuğu bırakıp gidiyor. Annesi, çocukların annesi. Sonrasında aradan işte yine biraz böyle vakit geçiyor falan. Annemle tanışıyor babam. Anneme evlendim, ayrıldım, çocuğum yok diyor. Annemi kaçırıyor arkadaşlar. Annemin ilk evliliği. Ve annem hiç kaçmak istemiyor. Hiç istemiyor. Allah rahmet eylesin. Ali Kemal amcam vardı. Rabbim mekanı cennet eylesin. Onunla beraber kaçırıyor babam. Annem fındık dallarını tutuyormuş gitmek istemiyorum diye. Amcam dalları kesiyormuş. Ondan sonra annem işte geliyor. Kaçıyorlar o şekilde. Anneme şey demiş ya babam, hani evlendim ayrıldım hiç çocuğum yok demiş. 1-2 gün sonra annem çocukları görünce diyor ki Nusret hani çocuğun yoktu, her delikten çıkan baba diyor ya demiş. Acı ama biz buna çok gülüyoruz, böyle gülerek anıyoruz. Ondan sonra annem onları alıyor arkadaşlar, yanına alıyor, hiç çocuğu yokken alıyor, onlarla beraber yaşamaya başlıyorlar. 2 tane abim, 1 tane ablam. Sonra Kadir abim oluyor. Kadir abim olduktan sonra annem hiç çocuk düşünmüyor arkadaşlarım. Çünkü diyor ki her yer çocuk dolu. Başka çocuğa gerek yok diyor. Sonra çalışmaya gidiyor, böyle işte kazmaya falan gidiyor. Alaf biçme denir bizde, böyle mısırları biçmeye gidilir, imece usulü falan. O zaman böyle eğiliyorum, doğruluyorum, karnıma bir şey batıyor diyor, demeye başlıyor. İşte günden güne daha çok rahatsız etmeye başlıyor. Ona demişler ki sen ebeye git. Ebe de anneme demiş ki sen gebesin. Annem öğrenince gripin içmiş, beni düşürmeye çalışmış arkadaşlarım. Ondan sonra çıkarmış falan, böyle istifra etmiş, affedersiniz. Ondan sonra ben dünyaya geliyorum. Abimle aramız 1,5 yaş falan işte. Sonrasında ben dünyaya geliyorum. Biz bir arada büyüdük arkadaşlarım. O 3 tane abim, ablamla beraber, ikinci anneden olan 3 kardeşimizle beraber büyüdük. Aynı evin içinde, aynı tastan yedik. Aynı ekmekten yedik. Aynı sıkıntıları yaşadık. Aynı günlerden geçtik. Beraber büyüdük. Sanki aynı anne doğurmuş gibi büyüdük arkadaşlarım. Böyle hani bir arada olunca o soğukluk olmuyor. Diğer kardeşlerimle de öyle soğukluğumuz yok. Ablalarımla görüşüyorum. Ondan sonra
Hani böyle küslük yok, dargınlık yok, problemli olduğumuz ilişkilerimiz yok yani. Ondan sonra arkadaşlarım ben oluyorum işte. Hep beraber öyle büyüdük ettik. Pardon. Sonrasında hani böyle soruluyor ya işte hani hep sen koşturuyorsun falan. Yani benim annemin 2 çocuğu var arkadaşlarım. Ha, büyüttükleri anne yerine koyar koymaz onların bileceği iş. Onların hani hiç kimseyi mecbur tutamam. Annem sizi büyüttü, yapmak zorundasınız diyemem. Yaparlarsa Allah rızası için yaparlar. Yapmazlarsa da kimse kimseye bir şey diyemez. Babamın 8, annemin 2 tane evladı var. Kadir abimle ben aynı annedeniz. Böyle olunca arkadaşlarım hani ben tamam babaya 8 çocuk bakmak zorunda. 8 çocuk babanın elinden tutmak zorunda. Anneye biz abimle ikimiz elinden tutmamız gerekiyor. Ben şimdi burada bakıyorlar, yapıyorlar ya da bakmıyorlar, yapmıyorlar gibi hiçbir şey söyleyemem arkadaşlar. Kimsenin kötülüğüne de konuşmak istemem. Kimse eleştirilsin diye de konuşmak istemem. Yapan da kendine, yapmayan da kendine. Herkesin evladı var. Herkes evladından yaptığını da yapmadığını da fazlasıyla görecek. Az uz değil yani fazlasıyla görecek diye düşünüyorum. Biraz böyle hani uzun konuşacağım. Hakkınızı helal edin, kusuruma bakmayın. Anlatmam gerekiyor. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar. Babama demans tanısı konunca annemle falan böyle konuştuk. Bizim köydeki evimizin alt katında 3 odalı bir ev var. Biz orada büyüdük aslına bakarsanız. Ben oradan gelin çıktım. Ben şey dedim, alt katı yaptıracağım. Köye gelince duracağım dedim. Ondan sonra hani böyle annemin babamın yanına gittikçe kendi kapımız olur. Hani Ali daha rahat etsin gibisinden. Çünkü büyüklerin hep kendi düzeni var arkadaşlarım. Annemin mutfakta bir düzeni var. Babamın diğer odada bir düzeni var. Bundan dolayı hani ben sürekli bir yerlere kıyafet taşımaktan çok yoruldum. Yani kapı kapı kıyafet taşımaktan, gurbetçiydik. Yıllarca 20 günlüğüne Ordu'ya gidiyorduk. Elimizde bavul, çocukların kıyafetleri, işte çantalar. Oraya taşın, buraya taşın. O kadar yoruldum, o kadar yoruldum ki göçebe hayatında. Alt katı yaptırayım dedim. En çok ben gidiyorum, ben ilgileniyorum. Gidince daha uzun kalırım. Eşim de daha rahat eder, daha uzun kalırız gibi düşündük. Alt kat baba evi olduğu için yaptıramadım arkadaşlar. Çünkü alt katı bir abime vermişler. Hani ben yaptıracağım dediğim zaman çok razı olmadılar gibi oldu. Hani kötülüğüne söylemiyorum bunu. Hani bize verdiler dedi. Şimdi ben oraya yaptıracağım. Sonrasında onlara vereceğim. Para pul yüzünden de bütün kötülükler para pul yüzünden çıkıyor. Para pul yüzünden bütün ilişkiler bozuluyor. Kardeşlikler bozuluyor ve ben bunu hiçbir zaman yapmak istemedim. Hatta babam sonradan sana verdim falan dedi böyle bu kadar hani demansı ilerlememişken. Sana verdim kızım falan dedi bana. Yap dedi, sen geliyorsun, sen bakıyorsun, ediyorsun dedi ama ben yine de kimsenin hakkına girmek istemem. Ağızlarından bir laf çıkmış, konuşmuşlar. Benim haberim yok, vakti zamanında konuşulmuş. Şu an oturdukları evi de Kadir abime diye vermişler. Ben evlendikten sonra oluyor bunlar tabii arkadaşlar. Abimin çok parası geçmiş oraya. Ondan dolayı orayı da Kadir abime demişler. Buraya en çok onun parası geçti falan diye öyle konuşulmuş. Ben aralarında ne konuşulduğunu, nasıl anlaşmalar, neler birbirlerine neler geçtiğini ben bilmiyorum. Ben evlendikten sonra olduğu için söylenen bunlar arkadaşlarım. Hani oraya yaptırayım dedim, olmadı. Üst kata masraf yapamam. Yani her yer sahipli diyeyim arkadaşlar. Gösterdim anneminkileri var ya hani burayı şey yapsam diye söylüyordum size. Hani şurayı büyütesim var, burayı ev yapasım var diye düşünüyordum. Hani ben alt katı düzenleyebilseydim annemle babamı da oraya indirmeyi düşünüyordum. Bir de böyle kalorifer sobayla kalorifer tesisatı döşenebiliyor. Bir de öyle yaparım, düz ayak rahat ederler diye düşünüyordum. Çünkü annem merdivenden inmesi falan belini de zorluyor. Kışın kar yağdığında da zorluyor. İşte buz oluyor, don oluyor. Düşer eder korkusuyla hani düzenlenmiş yer olduktan sonra neden olmasın, hani orası da onların hayatta oldukları sürece diyordu. Sonra olmadı işte öyle arkadaşlar. Sonrasında ben köye ev yapmayı işte biliyorsunuz istedim. Hep babam şey diyordu, hatırlarsınız eskiden beri izleyen arkadaşlarım hatırlar yani babamın sözlerini. Kızım cevizin dibine evini yapacağım diyordu ya bana, hep şey diyordu hani annene sahip çıkarsın. Gelirsin annenin elinden tutarsın, annene sahip çıkarsın yahu diyordu. Hani evini yapacağım, keseceğim ceviz ağacını diyordu.
Ben de hani şey yapamadım. Cesaret edemedim arkadaşlar. Hani maddiyattan dolayı cesaret edemedim. Sonra anneme şey dedim. Şimdi babamın hastalığı böyle ilerleyince dedim ki anneme, anne bu hastalık zor bir hastalık. Tek başına köyde ne kadar bakabileceksin, ne kadar yapabileceksin. Sana dedim düzen kuralım. Ya abimin yanına ya benim yanıma, nereye istersen, hani Bafra'ya alayım sizi dedim. Tutalım evinizi dedim. Ondan sonra ben her zaman gelip hani elinden tutamam anne dedim. Arada 4 saatlik yol var dedim. İşte çocuklarım var, evim var, düzenim var, yuvam var, ilgilenmem gerek. Sorumluluklarım var, yani ailem var her şeyden öte. Gel dedim, sana düzen kurayım. Bakarız beraber babamı dedim hani. Annem abime de aynısını demiş, bana da aynısını söyledi. Ben hiçbir yere gitmiyorum dedi. Evimi bırakamam, köyümü bırakamam. Ben kendimi 4 duvarın arasına kapatamam kızım dedi. İstemiyorum ben dedi. Ben hastama bakarım, evimde dururum, işimi de yaparım, hastamı da bakarım dedi. Allah büyüktür dedi. Allah'ım hiçbir kulunu bunaltmaz, beni de bunaltmaz dedi. Rabbim ne yazarsa boynumuz kıldan ince dedi arkadaşlar. Gelen Allah'tan geliyor dedi. Böyle olunca yani nasıl diyeyim, hani annemin gelmemesindeki haklılık payı, hem köyü bırakamaz, doğduğu büyüdüğü yer köy, 4 duvar arasında duramaz, rahat edemez, vakit geçiremez. Annemin köy cenneti, hayvanları, kedisi, işte tavukları, kraliçesi, danası, işte köpekler, her şey annemin cenneti, orası annemin cenneti. Tarlası, bağı, bahçesi, görüyorsun yani şöyle tarlada, bahçede tarla yapıyor ve o kadar mutlu ki orada sebzeleri büyüdüğü için. Onunla değilim. Tek kazancım YouTube. YouTube'dan gelir elde ediyorum. Ama bir ev yapabilecek kadar tabii ki değil. Dediğim gibi borç alırsam taksit taksit borcumu ödeyebilirim. Ama kredi çekemem. Nasıl diyeyim? Kredi çekemem. Faizleri çok yüksek. Bilmiyorum, nasıl yapacağımı bilmiyorum burada size. Çünkü gerçekten gaza ihtiyacım var. Arkadaşlarım, desteğe ihtiyacım var. Gaza ihtiyacım var. Yapmanız gereken şimdiye kadar izlediğiniz gibi videolarımı izlemek, beğenmek, yorum yapmak ve videoları atlamadan izlemek. Çevrenizdeki eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz, söyleyebilirsiniz, anlatabilirsiniz. Yani benim amacım gerçekten şu dünyada anamı babamı rahat ettirmek. Annemin yaşantısını gördünüz, babamın halini gördünüz. Keşke imkanım olsa da, yani keşke hani şu an koşa koşa gitsem de o köye hemen başlatsam yani. Az çok fiyat araştırması yaptım arkadaşlar. Sordum, soruşturdum. Varsa yapmaya çalışıyorum. İnşallah evi de yapıp inşallah onları da rahat ettirmeyi de nasip eder Rabbim. Sizlere de göstermeyi nasip eder Rabbim. Yani %80 kararımı verdim, bu yola girmek istiyorum ama sizden gelecek yorumları da çok merak ediyorum. Hani ne olursa olsun Yelizciğim, yanındayız, arkandayız, destekçiniz, doğru söyledim değil mi? Derseniz yani bir görmem lazım. Bana destek olduğunuzu görmem, bilmem lazım arkadaşlarım. Beraber sadece borcumu ödeyebileceğim. Yani böyle YouTube kazancımla yapabileceğim bir şey değil ama taksit taksit borcumu ödeyebilirim, taksit taksit yapabilirim diye planlıyorum, hesaplıyorum. Bu konuda yorumlarınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi bekliyorum canım arkadaşlarım. O zaman kalkayım ben. Birazcık, çok da ağlamadım değil mi? Ağlamadım. Anne baba söz konusu olunca insan dayanamıyor arkadaşlar. Dayanamıyor. Yani ben hep köyde bir evim olsun istedim. Hani Bafra'dayız. Eşim emekli oldu ama insan köyünü, bağını, bahçesini, doğduğu toprağı özlüyor. Eşimin köyü yok arkadaşlar. Eşimin hani şey diyen arkadaşlar oluyor. Ali Bey'in köyü yok mu? Daha önce bu ev mevzusu geçince. Eşimin köyü yok arkadaşlarım. Eşimin köyü olsaydı, oraya ev yapmak isteseydi ona da, çünkü ben köyü seviyorum, ona da razı olurdum. Hiçbir şeye gitmesek memleketimize, Allah gecinden versin, ana baba mezarının üstüne gitmemiz gerekecek arkadaşlar. Bilmiyorum, Rabbim güzel günler göstersin. Kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır ama detayları anlatmam gerekiyordu arkadaşlar. Ben burada hiçbir şekilde hani böyle kardeşlerimi kötülemek için konuşmadım.
Kötülemem de. Hepsini de çok seviyorum. Allah hepsinden razı olsun. Et tırnaktan hiçbir zaman ayrılmaz. Biz 5 kardeş bir arada büyüdük. Yani annem sadece doğurmadı. Ama hepsini de baktı, büyüttü. Bizi bakıp büyüttüğü gibi. Hatta bizden daha çok böyle bir şeyler alınacağı zaman üvey anne demesinler kızım diye onlara daha çok şey yapıyordu. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Hep böyle üvey anne demesinler düşüncesiyle davrandı. Sahip çıktı yani. Öyle arkadaşlarım, çok konuştum. Cansucuğum arıyor, bir bakayım, sonra devam ederiz. Balkona geldim. Şimdi çekmiş olduğum videoyu izledim de arkadaşlarım, şey geldi aklıma. Yani ben hiç kimseden maddi destek, bana para gönderin, para yardımı yapın gibi hiçbir şey talep etmiyorum. Teklifte bulunmuyorum. Böyle bir şeyi kesinlikle yapmıyorum. Bunun üstüne basarak söylemek istiyorum. Bu İkinci defadır sizden bu şekilde destek istememdir. Birincisi de hatırlarsınız, eskiden beri izleyen arkadaşlarım hatırlar. Babam verem olduğu zaman arkadaşlar, 2022 yılında verem oldu. O zaman banka borçları vardı. Verem hastası, çok böyle sıkı, güçlü beslenmesi, ettir, tavuktur, balıktır, sebzedir, çeşitli beslenmesi gerekiyordu. O zaman istemiştim. Ailemi toparlamaya çalışıyorum. Borçları var. Dolapları boş diye. Lütfen videolarımı daha böyle atlamadan izler misiniz diye. O zaman destek istemiştim. Bir de şimdi istiyorum arkadaşlarım. Bakalım Rabbim neyler, neylerse güzel eyler. Zaman ne gösterecek bakalım. İnşallah bu çıkmış olduğumuz yolda siz beni yalnız bırakmazsınız. Rabbim de zorda koymaz, darda koymaz. Yolumuzu açık eder. İnşallah sizinle beraber evimizi beraber yaparız. Annemin, babamın da içine girip soba derdi olmadan, gerçi kuzine kuracağım. Hani böyle ayrı odalarda olmayacak da. Hayaller büyük arkadaşlarım. Hayaller büyük. Kuzine ile kalorifer tesisatı yapıyorlar. Bakalım. Zaman ne gösterecek? Rabbim büyük arkadaşlarım. Hastayım da azıcık böyle yatsam mı, uyusam mı bilmiyorum yani. Çok da şey değilim bugün. Öksürüğüm bugün daha fazla var. Öyle açıklamak istedim. Yani ben hiç kimseden maddi destek, yani para, hani böyle hesabıma para atın, öyle yapın, böyle yapın gibi hiçbir şey söylemedim. Söylemem de, istemem de. Bana yapacağınız en büyük destek eski videolarımı izlemeniz, videomu açıp bir kenara telefonu bırakmanız, videonun orada kendi kendine reklamlarla beraber akması olur. Videonun içinde ne kadar uzun kalınırsa, ne kadar çok yorum yapılırsa etkileşimi o kadar güzel oluyor. Daha çok kişinin önüne düşüyor. Sizden tek isteğim bu olabilir. Yani bunun dışında maddi hiçbir destek isteyemem yani. Bunu da açıklamış olayım çünkü art niyetli insanlar buna da laf söylerler. Yani para için hiç kimseye boyun eğmedim. Şu hayatta eğmek de istemem. Böyle ben emeğimin karşılığını almak istiyorum. Çabamın karşılığını almak istiyorum arkadaşlarım. Emek veriyorum, videolara geliyorum karşınıza. Onun karşılığını YouTube'dan alıyorum. Bu şekilde destek istiyorum sizden. Ali Bey balığını yakaladı geldi. Suyu kapatsana azıcık. Canım. Bir de bir bak bakalım. Bir yüzüme. Balığına mı bak? Arkadaşlarım kocaman 2 tane alabalık yakalamış. Maşallah, subhanallah. Aç kalmam değil mi ben? Kalmaz. Sen hiçbir yerde aç kalmazsın. Caner de kalmaz. Kaç saatte yakaladın 2 alabalığı? 2 saatte 2 balık. 2 saatte mi? Evet. Geç gitmeyelim. Nasıl 4'te mi gittin de öyle? Kaçta gittim yani 1 saat yol var. Dönüş var. Ha, tamam. Yolu hesaplamadım ben, pardon. Şöyle kocaman 2 tane alabalık arkadaşlar. Bakın. Caner de üzüldü. Baba dedi ben gelince hiç yakalayamıyoruz falan dedi. Benden kaynaklanıyor demek ki falan dedi ama çocuğum inşallah babası onu da götürecek. Beraber gidecekler balık tutmaya. Şöyle soğuk baklava yapmak için malzemeler aldık arkadaşlar. Caner'e aldırdım yufka, ceviz. Sonradan da Ali dedi ki yarın yaparsın. Bugün uğraşma, dün akşam yedik zaten dedi. Öyle olunca ben de tamam dedim. Telefonum mu çalıyor? Ali'yi balığıyla baş başa bıraktım ve çıkıyorum arkadaşlar.
Nereye gidiyorum? Arkadaşıma çay içmeye gidiyorum. Şöyle bir özledim. Görüşmek istiyorum. Bir yürüyüş olsun istiyorum. Şöyle bir hava alayım istiyorum arkadaşlar, birazcık böyle. Sizinle konuştuğum gibi arkadaşlarımla da konuşup onları darlamam lazım. Anlatmam lazım planlarımı, hayata geçirmek istediklerimi anlatmam lazım. Fikirlerini, düşüncelerini almam lazım. Tıpkı size sorduğum gibi. Arabayla gidecektim. Sonradan dedim ki yürüyüş yapayım. Çünkü sürekli hareketsizlik o da insanın bedenine zarar. Hava da güzel. Haydi yürüyelim. Aslıcığıma çay içmeye gidiyorum. Yazdım. Çaya geliyorum, müsait misin diye. Buyur gel dedi. Benimkinin dediğini duydunuz değil mi siz bugün arkadaşlar? Onu söylemeyi unuttum size. Mart ayı dert ayı dedi. Hiç doğum günüm olduğunu çaktırmadı. Unuttu mu acaba? Bilmiyorum ki, anacığızım da benim maaş günü doğurmuştu ama hani unutulacak bir gün de değil yani. Yıllarca ayın 15'inde maaş aldı. Mart ayı dert ayı dedi, bahar ayı dedi. Konuyu kapattı, gitti balık tutmaya. Ay ne iyi geldi bana şimdi şu yürüyüş. Cansucuğumu arayayım da ona söyleyeyim. Aslı teyzene gidiyorum diye, belki oraya gelir. Arkadaşlarım şimdi ben karşınıza geldim. Bugün anlattığım düşüncelerimi, duygularımı, olup biteni anlattım ya. Paylaşıp paylaşmama konusunda da kararsızım aslında. Hani linçleneceğimi biliyorum. Farklı düşünüleceğini de biliyorum. Ama iyi niyetli arkadaşlarım zaten beni anlayacaktır. Ne istediğimi, ne yapmak istediğimi, neden söylediğimi anlayacaktır. O yüzden paylaşacağım, gidecek. Azıcık Migros'a girdim çıktım. Ama hep kafamda böyle bir şey var yani, hani Yeliz boş ver, söyleme, anlatma hani gibisinden bir düşünce var ama umuyorum kendimi düzgün ifade edebilmişimdir. Çünkü küçücük şeylerden bile böyle linçlemek için fırsat kollayan kötü niyetli insanların varlığını burada gördüğümüz için hani bu durumda da çok fazla böyle farklı düşünüp farklı şeyler yazacaklardır diye düşünüyorum. Ama kalbimi Allah biliyor, niyetimi Allah biliyor. Tüylerim diken diken oluyor bu ambulans sireninde. Allah'ım hiç kimseye sevdiğinin acısını göstermesin. Sevdiklerine bağışlasın. Rabbim tüm hasta kullarına şifalar nasip etsin inşallah. Tüylerim diken diken oldu yani şu an. Arkadaşlarım, Aslıcığıma kavuştum. Çayımı da aldım. Diğer arkadaşlarımız da gelecek. Kızlar da gelecek şimdi. Aslı'ya şey anlatıyorum. Bayağı bir güldük, size de anlatayım. Ben şimdi sabahleyin tartıldım arkadaşlar. Pardon. Sabahleyin tartıldım. Diyorum ki Ali'ye 66.300 geldim Ali diyorum. Ali de diyor ki 66.300 mü, az daha ye de 70.000 ol diyor bana. Ay gül öldük var ya. 66.300 kilo olmuşum arkadaşlarım. Evet, tartıldım öyle sabahleyin de. O kadar koşturdum ettim köyde. Hiç böyle zayıflamamışım arkadaşlar. Hiç incelmemişim. Yani bir yarım kilo falan işte. Öyle. Şimdi bizim diğer arkadaşlarımız da gelecek. Biz çay faslına başladık Aslıcığımla. Diğer arkadaşlar da gelecek. Sohbet, muhabbet devam edeceğiz. Sizlerle de vedalaşayım ben. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yani umarım beni anlayarak izlemişsinizdir. Olduğu gibi anlattım, paylaştım işte arkadaşlar. Rabbim büyük. İnşallah nasip olursa sizlerle burada her şeyi yaparız, her şeyi hallederiz. Rabbim yeter ki ol desin. Yürü ya kulum desin. Gerisinin çok da böyle zor olacağını düşünmüyorum. Öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Keyif çaylarımız, kahvelerimiz, sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz hiç bitmesin inşallah. Hoşça kalın.